Apple fanları için yılda önemli 2 tane ay vardır. Birincisi Haziran, ikincisi Eylül. Çünkü Apple her sene Haziran ayında yeni işletim sistemlerini tanıtır, Eylül ayında ise yeni cihazları tanıtır. Bu sene de Haziran ayında yeni işletim sistemlerini tanıtmıştılar. Hatta bununla ilgili detaylı bir video yapmıştım. İlgilenenler için linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Şimdi önümüzde heyecanla beklediğimiz Apple'ın Eylül ayı etkinliği var. Eylül ayında tanıtılacak cihazlarla ilgili çok fazla dedikodu var. Bunların hepsi tabii ki dedikodu çünkü Apple gizliliğe çok önem veriyor. Yani cihazlar piyasaya çıkmadan hiçbir şekilde bir bilgi sızıntısına izin vermiyorlar. Yine de tabii ki Apple'ın sonuçta üretimi yaptırdığı bir sürü fabrika var Çin'de. Oradan illaki ufak tefek bilgiler, ufak tefek işte kasa tasarımları falan filan sızıyor. Şimdi Apple'ın Eylül ayında hangi cihazları tanıtacağını ve bunların ne gibi özellikleri olabileceğini biraz konuşalım. İlk olarak iPhone'lar. Yeni çıkacak iPhone'ların ismi beklendiği gibi iPhone 14 olacak. Çünkü geçen sene iPhone 13 çıkmıştı. iPhone 14'lerin iPhone 13'ten kasa olarak, şekil olarak çok fazla farklı olmasını beklemiyoruz. Yani Apple iPhone 12'den beri devam ettirdiği köşeli tasarımdan yine gidecek gibi görünüyor. Ben hala iPhone 11 kullanıyorum. En son oval tasarıma sahip olan model buydu. Bunu değiştirmeye kıyamıyorum çünkü bence oval tasarım köşeli tasarımdan çok daha güzel. Keşke tekrar oval tasarıma geçseler. Ama iPhone 14'ler için böyle bir şey şu anda beklenmiyor. iPhone 14'lerin yine iPhone 13 gibi iki farklı ekran boyutunda gelmesini bekliyoruz. Birincisi 6.1 inçte daha küçük olan, ikincisi 6.7 inçte biraz daha büyük olan. Yine normal iPhone modellerinde 2 kamera, iPhone Pro modellerinde 3 tane kamera olacak. Yani yine aslında benzer modellerin bir üst versiyonunu çıkarmış olacaklar. Sadece iPhone 14'lerde mini modeli gelmeyebilir diyorlar. Çünkü Apple iPhone 13'lerde mini'den çok fazla istediği performansı alamamış. Yeni iPhone 14'ler 4 farklı modelle gelmiş olacak. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max. Bu çok uzun bir isim. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor ya. Yeni iPhone'larda, daha doğrusu yeni iPhone Pro'larda bu üstteki kamera çentiğinin çok daha küçük olmasını bekliyorlar. Yani bu kamera çentiği niye bu kadar önemli hiç bilmiyorum. Herkes buna takmış durumda. Benim için bunun hiçbir önemi yok. Ekranı kullanırken beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ama herkes tutturmuş bu ne kamera çentiğidir, bunu biraz küçültseler, çok çirkin duruyor falan filan. Bayağı bununla ilgili işte tartışmalar falan var. Yine iPhone 14'lerin iPhone 13'lerden daha bile büyük kamerası ve daha bile böyle çıkıntılı şeklinde bir kamerası olacakmış. Yani iPhone 13'lerde bile kameralar zaten yeterince çıkık. Bence bu biraz da kullanmayı stresli hale getiriyor. Mesela telefonu böyle arkaya doğru koyamıyorsunuz. Acaba lensim çizilecek mi falan diye düşünüyorsunuz. Yeni iPhone 14'lerde şimdi çok fazla detayına girmek istemediğim ekran hızı artacak, RAM'i artacak. Sonra artı olarak 2 TB'lık bir modelin gelebileceğini söylüyorlar. Yani kim 2 TB'lık bir telefona ihtiyaç duyar bilmiyorum. Zaten artık her şeyimiz iCloud'da olduğu için telefonda hiçbir şey tutmuyoruz. Benim için artık 64 GB bile gayet yetiyor. Onun dışında bu şarj girişiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Apple Lightning'den devam edebilir ama keşke Type-C'ye geçseler. Şu anda bende Lightning kullanan sadece iPhone'um ve AirPods'um kaldı. Diğer bütün cihazlarımda Type-C kullanıyorum. Eğer bu ikisini de Type-C'ye geçirirlerse o zaman aşırı derecede rahat edeceğim. Çünkü bütün cihazlarımı tek bir kabloyla şarj edebiliyor olacağım. Yani iPad'ler bile artık hani piyasada Type-C olmayan cihaz kalmadı. Niye Apple bu Lightning'de bu kadar ısrar ediyor bilemiyorum. Renk seçeneği olarak yeni iPhone 14'lerde ekstradan mor rengi gelebilirmiş. Yani Apple neden böyle renkli canlı iPhone'lar yapmıyor hiç bilmiyorum. Belki hatırlarsınız bir zamanlar Nokia'nın böyle renkli telefonları vardı. Çok tatlıydılar. Gelelim fiyata. iPhone 14 modellerinin $799, iPhone 14 Pro modellerinin ise $899'dan satışa çıkması bekleniyor Amerika'da. Tabii bu cihazlar ülkemize geldiğinde gümrüğü geçtikleri zaman biliyorsunuz ekstra 2 kat vergi geldiği için bizde bu fiyatlar çarpı 2 oluyor maalesef. En sonki TL dolar kurunu da düşünecek olursak artık bu iPhone'lar 40 binden mi başlar, kaç binden başlar bilemiyorum. Yani gerçekten bu bir servettir. Eskiden bu paraya araba alıyorduk ya. Ben ilk arabamı 2008 yılında 21 bine almıştım. Bir tane Toyota Yaris. Şimdi gelelim Apple Watch'a. Geçen sene Apple Watch 7 çıkmıştı. Bu sene de Apple Watch 8 gelecek. Geçen sene Apple Watch ile ilgili böyle köşeli bir tasarım dolaşıyordu etrafta. Yeni Apple Watch'lar böyle olacak diye. Gerçekten aşırı derecede çirkindiler. Ve çok dua etmiştim inşallah bu oval tasarımı bırakmazlar diye. Söylentilere göre Apple Watch'ın kasasında herhangi bir değişiklik yapmayacak. Bu oval aynı kasadan devam edecek. Ekran boyutu olarak yine 41 mm ve 45 mm yani iki farklı ekran boyutuyla gelecek. Ama bir söylentiye göre
Apple Watch Max ya da Apple Watch Pro diye adlandırdıkları daha büyük bir Apple Watch gelebilirmiş. Bunun ekranı daha büyük olacakmış, bataryası daha güçlü olacakmış ve kasası da titanyumdan olacakmış. Şu anda piyasada olan Apple Watch modellerinde de titanyum kasa olanlar var. Ama insanlar neden titanyum kasa alıyorlar hiç anlamıyorum. Çünkü görüntüsü aynı alüminyum kasa gibi ve fiyatı da 2 kat falan daha fazla. Hiçbir özelliği de yok. Yeni Apple Watch'ın ne gibi özelliklere sahip olacağı ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çok bir yenilik gelmeyebilir. Sadece ekstradan Apple Watch 8 vücut sıcaklığını yani ateşimizi de ölçebilir diyorlar. Eğer böyle bir özellik gelirse gerçekten Apple Watch'ı çok böyle güzel bir sağlık cihazına dönüştürmüş olacaklar. Çünkü hali hazırda zaten uyku düzeninizi ölçüyor, uyku kalitenizi ölçüyor, kalp atışınızı ölçüyor, kandaki oksijen oranını ölçüyor. Bunları geriye doğru verileri hepsini tutuyor falan. Ekstradan vücut sıcaklığımızı yani ateşimizi de düzenli şekilde ölçerse bu da bence sağlık açısından çok güzel bir özellik olur. Apple'ın Apple Watch'larda geliştirmesi gereken özelliği bence bataryası. Çünkü hala her gün telefonumuzla beraber saatimizde şarj etmek zorunda kalıyoruz. Ve piyasada şarjı böyle bir hafta falan giden akıllı saat modelleri pekala var. Apple tabii ki de diyor ki yani bizim cihazımız öyle değil. Çok daha büyük ekranı var, çok daha parlak bir ekranı var, çok daha fonksiyonel falan filan. Bunlar da batarya yiyen şeyler. Tamam, evet haklı. Ama biz de kullanıcılar olarak saatimizi her gün şarj etmek istemiyoruz. Aslında ben telefonumu da her gün şarj etmek istemiyorum. iPhone'lara geçtiğimden beri telefonumu her akşam düzenli şekilde şarj ediyorum. Apple'ın Eylül ayı etkinliğini 13 Eylül'de yapması bekleniyor. Çünkü genel olarak hep Eylül ayının 2. salı günü yapıyorlar. Ve eğer 13 Eylül'de yaparlarsa muhtemelen o haftanın sonunda da bütün tanıttıkları cihazlar piyasaya çıkmış olacak. Etkinlik yapıldıktan sonra yeni ne cihaz geldi, hangi özelliklerle geldiler bununla ilgili de yine konuşuruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.